Esen Bostancı, aslen biyolog ve iş güvenliği uzmanıyım. Fakat bundan 3 yıl kadar önce Access Bar sistemine bir giriş yaptım. Alanımı biraz değiştirdim. Access Bars'la tanışmam aslında oğlum sayesinde oldu. Oğlumun bir gün içerisinde ve anlık değişimini gördükten sonra bu nedir diye kendime sorarak ben de bunu deneyimledim. Sonra bunun gerçekten güzel, katkı dolu bir alan olduğunun farkına vardım. Bu yolda da ilerlemeye ve hayatımı değiştirmeye karar verdim. Evet, Access Bar, Access Consciousness dediğimiz bir sistemin temel uygulamalarından bir tanesi. Burada yaptığımız şey, başımızda bulunan 32 bar noktasına hafifçe dokunarak o noktalarda geçmişten gelen, yaşadığımız, bize ait olmayan, kopyaladığımız yargılar, düşünceler, kısıtlamalar, sonuçlandırmalar, her ne varsa o bar noktalarında biriken bunları ne yapıyoruz? Elektriksel yükünü boşaltıyoruz ve alan açıyoruz. Zihnimizde alan açıyoruz. Danışanlarımız aslında artık bugüne kadar yaşamışlar ve bir kısır döngünün içindeler genellikle. Oldukları durumu değiştiremiyorlar ve aslında değiştirebileceklerinin farkında değiller. Artık o kadar tıkanmış bir noktaya geliyor ki tamam diyorlar, bir çıkış yolu arayarak, başka ne var diye düşünerek, yine bizim gibi. Sonra tamam, bu bize söylendi, çok katkısını görenler olmuş, ben de denemek istiyorum diye bu şekilde geliyorlar. Access'in amacı ya da yaptığı şey aslında insanlara seçimlerinin olduğunun hatırlatılması. Yani bugün, şimdi bu hayatı yaşarken aslında kendi seçimlerimizle bu noktaya geldik. Yaşadığımız hayat iyi olabilir, kötü olabilir, bunda sorun yok. Fakat kötü olduğunda bizler hep başkalarını suçlamaya eğilimliyizdir. Aslında yine kendi seçimleriyle bu hayatı yaşıyorlar. Şimdi bundan başka daha fazla seçiminin olduğunu ve olasılıklarının olduğunun farkına varabilmesi bir Access Bar seansından sonra anda değişim ve dönüşüm başlayarak açığa çıkıyor ve kişiler bunun farkına varabiliyorlar. Diyelim ki aile içinde olan bir problem bundan 3-5 yıl önce oldu ve bunun üzerine o kişi kendini ifade edemedi ya da tüm suçu kendinde buldu. Değişik bir takım duygulara girdi ve artık sosyal ilişkilerinde, aileyle ve dış yaşantısıyla ilgili ilişkilerinde aksaklıklar yaşamaya başladı. Kendini değersiz hissetti. Mesela o olaya takılıp gece yatarken zihni hiç susmuyor, sürekli o olaylara dönüp dönüp duruyor ve onu aklından çıkaramıyor. Bu gibi durumlarda o zaman işte bir kısır döngünün içine girmiş oluyor kişi. Bu kısır döngüden çıkmayı seçerse, yani bu dönüşümü isterse, o zaman zaten bir şekilde arayıp buluyor. Kişiler buraya geldiğinde yaptığımız uygulama aslında bu başımızdaki 32 tane noktaya, biz buna bar diyoruz. Buraya elimizle hafifçe dokunuşlar uygulayarak yaptığımız bir uygulama. Bunun yanında bir takım sözlü prosesler de var. Bu uygulama yaklaşık 60 dakika ile 90 dakika arasında sürüyor ortalama, ama biz bunu tabii sınırlama yok. Bunda biraz daha hisse bağlı da yapıyoruz ama 60 dakikadan kısa sürmüyor. Ve bu uygulamanın sonunda o 32 bar noktasındaki tıkanıkları, yani kutupluluğun vermiş olduğu, hani hayatımızda vardır ya iyi, kötü, güzel, çirkin ya da doğru, yanlış dediğimiz ve bunlarla ilgili deneyimlerimizi biriktirdiğimiz o noktalarda biriktirdiğimiz duyguları, düşünceleri orada elektriksel olarak yükünü boşaltıyoruz. Şöyle söyleyelim, bir sandalyede oturuyorsunuz. Siz o sandalyede otururken başka birinin gelip oraya oturma imkanı yok. İşte bu 32 bar noktasının her birinde oturan birçok seyirci var. Şimdi o seyirciler yıllar önce geldiler ve orada yer tutuyorlar. Artık sizi bugünden sonra hizmet etmiyorlar. Vakti zamanda hizmet ettiler ama bundan sonra size hizmet etmiyorlar. Şimdi yaptığımız iş, bu bar uygulamasıyla o izleyicileri oradan almak ve boş alan açmak.
zihnimizde boş alan açmak. Şöyle aslında bunun bir şu kadar seans bu kadar seans şeklinde kısıtlaması yok. Bu her kişinin deneyimine göre değişir. Fakat genelde yetişkinlerde birkaç seans da sürebilir. Fakat çocuklarda hemen yani tek seans bile yeterli olabiliyor. Zaten ilk seanstan itibaren ilk seansı alan kişi o andan itibaren değişim ve dönüşümün farkına varıyor. Fakat bunun bir kısıtlaması yok. Aynı gün 3 seans da alabilirsiniz, 3 ay sonra da alabilirsiniz. Bunun herhangi bir yaşı yok. Bebekler, çocuklar, hamileler, herkese uygulanabilir. Hiçbir yan etkisi olmayan bir sistem. Şöyle söyleyebiliriz, özellikle yani zihin kapasitesini artırıyor. Bu nedenle özellikle sınav öncesindeki çocuklarda eğer herhangi bir kaygı varsa, stres varsa, bunun gibi farklı uykusuzluk varsa ya da uyuduğu zaman zihin sesi susmuyorsa bu çocuklarda ya da kişilerde bu seans yapılabilir. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda da özellikle kişilerde stres, anksiyete, işte ne diyelim sınav kaygısı, yorgunluk vesaire bu gibi durumlarda yapılan araştırmalara göre yaklaşık %80-90 oranında zihin kapasitesinde bir artış gözlenmiş. Dolayısıyla bu kişiyi rahatlatan ve zihninin kapasitelerini ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlayan bir sistem. Tabii ki bu tamamen seçimle ilgili. Çünkü Access Bar seansından sonra kişi kendindeki değişimi farkındalığıyla yaşıyor, kendi farkındalığıyla yaşıyor. Bunu seçmiyor ve dirençleri çok fazlaysa o kişinin değişim ve dönüşümü ya da o alanlarındaki açıklığın farkına varması çok daha farklı sonuçlanabiliyor. Ya da kendisi farkına varıyordur. Fakat bunu yine dirençleri olduğu için kabullenmiyor olabilir. Esasen şöyle söyleyebiliriz, bunu seçerek yaptırmak çok güzel sonuçlara yol açıyor. Eğer çevrenizde varsa bir Access Bars uygulayıcısı, bütün herkesin gerçekten bunu en az bir kere deneyimlemesini tavsiye ederim. Çünkü bu sistemin kurucusu Gary Douglas der ki, bu uygulamayı yaptırırsanız en kötü ihtimalle güzel bir kafa masajı alırsınız. En iyi ihtimalle de hayatınız değişir.